Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün de yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, hiç vakit kaybetmeden bugün ilk olarak hep birlikte bir Trump'ın Zelenski ile görüşmesinin hemen öncesinde Zelenski'den belli başlı istekleri ortaya çıktı. Bugün yazılıp çizilmekteydi. İlk olarak son duruma bir göz atalım. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'ye Kırım'dan ve NATO'ya girmekten vazgeçmesi çağrısında bulunarak bu iki konunun gündemde olmadığını belirtti. Bugün Beyaz Saray'da Zelenski'nin yanı sıra Avrupalı liderleri de ağırlayacak olan ABD Başkanı Trump, Truth sosyal hesabından Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Trump bu kadar çok sayıda Avrupalı lideri ağırlamaktan dolayı gurur duyduğunu ve barışa giden süreçle ilgili önemli görüşmeler yapacaklarını vurguladı. Zelenski'ye isterse Rusya ile savaşı anında sona erdirebilir ya da savaşmaya devam edebilir şeklinde gönderme yaparak eski başkan Barack Obama'nın Kırım'ı tek kurşun atmadan Rusya'ya verdiğini ve buranın artık geri alınamayacağını kaydetti. Trump ayrıca Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin de artık masada olmadığını ifade ediyordu. Zelenski'nin en büyük hayallerinden bir tanesi olan NATO'ya girme hayalini de açık bir şekilde reddetti. Yani o yolu kapattı Trump. Kırım'ı da tanıyacağız, gideceksin NATO'ya da girmemeyi taahhüt edeceksin dedi. Devamında diyebilirsiniz Zelenski'nin şu anki planı ne? Zelenski'nin şu anki planı en azından diyor ben NATO'ya giremesem bile diyor Amerika Birleşik Devletleri bana NATO'nun 5. maddesi gibi bir madde sağlasın. Hani 5. maddede ne der? İşte herhangi bir NATO üyesine, NATO üyesi olmayan bir ülke tarafından bir saldırı gerçekleştiğinde kendi sınırlarına, kendi topraklarına o saldırı tüm NATO ülkelerine gerçekleşmiş sayılır denilir ya. İşte Zelenski'nin hedefi bu. NATO üyesi olmadan 5. maddeyi çalıştırmak istiyor Ukrayna için. Devamında Trump'ın en azından bu maddeye birazcık daha yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. Avrupa Birliği'ne üyelik de yine Zelenski'nin gündeminde. Bakalım neler yaşanacak. Şimdi özellikle de Zelenski ile Trump'ın toplantısını ben çok yakından takip edeceğim. Putin'in önüne kırmızı halılar seren Trump bakalım Zelenski nasıl karşılayacak veyahut da bir önceki hararetli görüşmeden izler var mı? Yani şimdi tabii Ukrayna'daki o zengin yeraltı toprakları, nadir toprak elementleri bu konular daha konuşulmadı şu vakte kadar. Hiç mevzusunu açmadı Trump. Daha bundan sonraki günlerde bunlar da konuşulacak. Kısacası filler tepişti, çimler ezildi. Mevzunun özeti bu. Yani o kadar ilginç bir durumdayız ki şu an mesela Ukrayna savaş sahasında da Rusya-ABD birlikteliği konuşuluyor. Nasıl mı? Valla yanlış görmüyorsunuz. Şu an karşınızda bir tane ABD'nin Bradley zırhlısı hem Rusya hem de ABD bayrağıyla bu şekilde ilerlemekteydi. İddialara göre Rus askerler Ukrayna kuvvetlerinden ABD zırhlısını ele geçirmiş. Daha sonrasında ABD bayrağı da takmışlar. Yani mevzunun garipliğine bakar mısınız? Ukrayna topraklarında hem Rus bayrağı hem ABD bayrağı. Bu ne anlama geliyor? Baktığımız zaman Ukrayna toprakları hem ABD hem de Rusya pazarlığında kayboldu gitti. Burada tabii Zelenski'nin rolü çok büyük. O akılsız yapmış olduğu hamleler, hareketler bunların hepsi aslında bir ülkenin de sonunu getirdi. Bu vakitten sonra derseniz ki Kaan işte Ukrayna nasıl kurtulur? Ukrayna'nın tek bir kurtuluşu var. O da gidecek açık bir şekilde Trump'a kendisini teslim edecek. Çünkü iş işten geçti. Madem ki toprak kaybı istemiyordun bu vakte kadar niye durmadın? Veyahut da İstanbul'da biz bu adamları beraber bir araya getirmedik mi? İstanbul'da İngiltere'nin veyahut da Amerika'dan bazı lobicilerin gazına gelip neden masadan kalktı? Değil mi? Yani bugünlere döndüğümüzde eğer ki Zelenski o gün masadan kalkmasaydı belki de şu an kaybetmiş oldukları toprağın yarısını kaybetmeyeceklerdi ve savaş bitecekti. Ama o gitti başkalarının lafını sözünü dinledi. O Anglo-Saksonların sözünü dinledi. Sonuç baktığımız zaman yapacak hiçbir şey kalmadı. Bu Ukrayna herkese ders olsun. Gözümüzün önünde 21. yüzyılda şaka maka adamlar yani topraklarını, memleketlerini kaybettiler. Ukrayna-Rusya gerilimi sürerken, ABD-Rusya görüşmeleri yapılırken mevzudan kendisine pay çıkartan bir komşuya uzanıyoruz. Komşu değilse böyle Gürcistan'a falan gitmeyin. Komşu bizim artık muhatap olduğumuz bir tane. Kaç tane paranoyak var? Kıymetli dostlar, Yunanistan basını bugün yazmış olduğu haberinde diyor ki Yunan basınından Hellas Journals'ın girmiş olduğu haberde Ukrayna'daki savaş ve biz Ukrayna çözüm modeliyle sadece Kıbrıs değil Ege'de Türkiye ile yaşanabilecek olası bir krizde Yunanistan'da risk altında olacak denilmekteydi. Haberin devamında Trump ve Putin'in Ukrayna konusunda yaptığı görüşme özellikle Alaska görüşmesinden veya sonrasında aralarında yapılacak görüşmelerden ne çıkacağı bizi doğrudan ilgilendiriyor.
Uluslararası jeopolitik ortam Ukrayna'da olup bitenleri yakından takip eden Türkiye'nin lehine işliyor. Şu an tartışılan konu Ukrayna'nın Rusya'ya vermek zorunda kalacağı toprak tavizlerinin kapsamı. Bu da Avrupa'daki bazı kişilerin veya Zelenski'nin ne dediğine bakılmaksızın toprak tavizlerinin verileceği anlamına geliyor. Haberin son kısmında da Trump'ın tek bir amacı var. O da işte güya savaşı bitirip hangi koşullarda olduğu önemsiz Nobel Barış Ödülünü almak diyor. Yani Trump'ın umurunda hiç kimse değil diyor. Devamında da bizim de diyor topraklarımızı sözde işte Türkler yasa dışı bir şekilde onların deyişiyle işgal etti. Trump'ın da gözü bu kadar döndü. Bizim Yunanistan olarak zaten Ruslarla aramız yok. Biz gittik Avrupa Birliği'ne, Amerika'ya kandık. Ruslarla aramıza bir perde çektik. Diplomatik olarak çok sıkıntılı bir süreçteyiz. Putin de bizim arkamıza durmaz. Trump zaten kendi işine geldiği gibi davranıyor. Biz ne yapacağız o zaman? Biz yalnız kaldık. Biz bu dış politika oyununu beceremedik. Türklerin diyor hem diyor Putin'le arası iyi hem de Trump zaten Erdoğan'la çok iyi geçiniyor. Olası bir Kıbrıs veyahut da işte adalar krizinde giderler diyor bu iki tane dev ülke krizde hemen Türkiye ile bir araya gelip o bölgeleri Türkiye'ye verirler diye bir haber yazmaktaydı Yunan basına. Abo kini abo adamlar kafayı sıyırmış. Komşu ne yaptın sen? Ne içtin böyle ya? Yani kıymetli dostlar farkında mısınız? Adamların şu yapmış olduğu çıkarımlara bakın ya. Nereden nereyi buluyorlar? Yani açık açık da yazmış bu Hellas Journal. Yani diyor berbat ettiniz diyor dış politikayı. Yunanistan olarak ne varsa elimize yüzümüze bulaştırdık diyor. Gittik diyor bir yandan diyor. Güya diyor Avrupa Birliği diye gezdiniz diyor. Adamlar diyor İtalyanlarla, İspanyollarla diyor bildiğiniz teknoloji transferi yapıyor diyor Türkler. Biz bunu dahi engelleyemiyoruz. Kaldık diyor Trump zaten Erdoğan'la kanka. Putin'le zaten Erdoğan arası hep bir aynı seviyede. Hiçbir şekilde kötü olamazlar. Komşu dert etme biz halledeceğiz. Biz komşuluktan ev sahipliğine geçtiğimiz gün Yunanistan'a bir tane vali atadığımız gün siz dış politikanız zaten bizim dış politikamız olacak. Sabredin az kaldı. Yoksa o yönetimle ömür mü geçer ya? Adamlar da bu arada haklı yani. Yapmış oldukları şeyler ortada. Her şeyi allak bullak çorba ettiler. Bundan dolayı işin şakası bir yana Yunanistan'da bayağı bir eleştiriler gittikçe yükseliyor. Adamlar hatta yani o kadar vicdansızlar ki şunu yazmış Hellas Journal. İnşallah diyor, inşallah demiyorlar da bundan sonraki süreçte diyor Amerika diyor Ukrayna, Rusya ve Gazze'ye yoğunlaşır. Çünkü oralardaki gerginlikler biterse bu sefer adalara, Kıbrıs'a yoğunlaşmak zorunda kalacaktır Amerika. Bu da bizim işimize gelmez. Türklerin istediğini verir Trump diye yazıp çiziyorlardı. Yani Gazze'deki o vicdansız eylemler son bulmasın çünkü niye sıra bize gelecek diye bu denli gözleri de dönmüş bunların. Akabinde kıymetli dostlar 3. konu başlığımıza geldiğimizde ben geçtiğimiz günlerde hani Japonya'nın Türk insan hava araçlarına, STM'nin ve Baykar'ın insan hava araçlarına çok yoğun bir ilgisi var demiştim ya. Bu haberimizi doğrular nitelikte artık yavaş yavaş bazı gelişmeler yaşanıyor. Japon medyasının diplomatik kaynaklardan edindiğine göre Japon ve Türk hükümetleri savunma sanayi alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla yetkililer arasında diyalog başlatma konusunda anlaştı. Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani'nin 19 Ağustos'ta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ankara'da görüşerek mutabakat sağlaması bekleniyor. Türkiye, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'ya silah tedarik etmesiyle savunma sanayinde dikkat çekerken, Japonya'da kara, hava ve deniz kuvvetlerinde geniş çaplı insan hava aracı kullanımına hazırlanıyor. Tokyo yönetimi bu süreçte Türk üretimi insan hava araçlarının tedariğinde değerlendiriyordu. Ayrıca Nakatani'nin Türkiye ziyaretinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ, TUSAŞ, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı tersaneler ve Baykar'ın insan hava araç tesislerini incelemesi planlanıyor. Japonya kendi savunma sanayi altyapısını güçlendirme hedefinde Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmayı amaçlıyor. İşte bu haber öyle basit bir haber değil. Aslında bu var ya bir baş kaldırışın hikayesi. Nasıl bir baş kaldırış? Normal şartlarda bir tane Japonya'nın savunma bakanı Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmemiş. İnanabiliyor musunuz? Yani ziyaret dediğimiz şey nedir? Normal baktığımızda dünyanın önde gelen ülkelerinin savunma bakanları, dışişleri bakanları en az yani Türkiye'ye 2-3 sefer gelir senede değil mi? Çünkü niye? Dünyanın merkezindeyizdir. Japonya bu vakte kadar neredeydi? Japonya'nın cebinde parası mı yoktu? Uçak bileti mi yoktu? Mevzu farklı. Bu adamlar şu vakte kadar Amerika himayesindeydi. Halen öyle ama
yavaş yavaş artık gözlerini açmaya başladılar. Yani kıymetli dostlar, F-35'lerle alakalı hangi berbat haberleri aktaralım? Yani gider yarın İngilizlerin F-35 Hindistan'a acil inişi yapar. Japonlar pasport muhabbetleri malumunuz, adamlar bıktı. İllallah geldi. Ve özellikle de Trump'ın o hani açık sözlülüğü, açık yani Trump, biz sizin güvenliğinizi sağlıyorsak, Japonya'nın güvenliğini biz sağlıyorsak bize yani şu kadar milyar dolar para vereceksiniz derdi. Adamlar da yani bu adamlar salak adamlar değil, zeki adamlar. Bir de mevzunun o tarafı var, bıktılar. Zeki adamlar diyorum, bunlar teknolojinin devi ama bir şey de yapamamışlar. Yani şu videoyu mesela savunma sanayine muhalif kişiye izletseniz der ki yok abi gerçekten de demek ki bir şey başarmışız. Niye biliyor musunuz? Japonlar dediğimiz memleket kıymetli dostlar gerçekten de hani dünyadaki teknoloji üstlerinden bir tanesi değil mi? Adamlar gitmişler insan hava aracını ordularına entegre edecekler. Türkiye'den almayı planlıyorlar. Türkiye'den bir teknoloji transferi yapar mıyız diye geliyorlar. Mevzudaki dikkat çekiciliğe bakar mısınız? Eskiden biz işte Japonların bir televizyonunu eve aldık mıydı sevinirmiş eskiler. Şimdi bizim insan hava araçlarımızı almak için tarihlerinde ilk kez savunma bakanı gönderiyorlar. Yani Türkiye tabuları yıkar. Japonya daha öncesinde sağa sola çiçek böcek dağıtıyordu. Çünkü niye? Savunmaya ihtiyacı yoktu. Amerika savunuyordu. Japonya gözünü açtı. Artık ilk başvurduğu ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Bu işte Türkiye'nin savunma sanayindeki aslında pozisyonunda çok özetler nitelikte bir haber. Eğer ki bir ülke kendi ayakları üzerinde durmak istiyorsa ilk çalacağı kapılardan bir tanesi de Türkiye oluyor. Bugün son olarak hatırlanacağı üzere Endonezya resmi olarak 48 adet Kaan Milli Muharip Uçak savaş uçağımızı satmıştık. Bugün Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Purnakama TRT Haber'e çok önemli açıklamalarda bulundu. Kaan 5. nesil savaş uçağı. Bu sadece Türkiye için değil, gelişmekte olan ülkeler ve İslam dünyası için de çok büyük bir adım. Pek çok ülke bana şu soruyu soruyor. Neden Endonezya henüz tamamlanmamış bir proje olan Kaan için Türkiye ile anlaşma yaptı? Bunun cevabı güven ve itimattır. Endonezya ve Türkiye'nin bu projede işbirliği yapması, Müslüman dünyanın ve gelişmekte olan ülkelerin ileri teknoloji alanında da ortak hareket edebileceğini dünyaya gösterecek. Sayın Purnama da değinmiş ama özellikle de Milli Muharip Uçak Kaan'da beni en çok heyecanlandıran durum ne biliyor musunuz? Tabii ki ilk olarak kendi silahlı kuvvetlerimizin bir an önce hizmetine girmesi. Fakat ondan sonra kıymetli dostlar ilk kez İslam coğrafyasında bir ülke son teknoloji bir savaş uçağı yapıyor ve yapacak Allah'ın izniyle. Bu var ya hani bu şerefe bizim nail olmamız çok güzel bir şey. Düşünsenize biz karar vereceğiz. Milli Muharip Uçağı Kaan'dan yani çok değil 6'şar 6'şar 12'şer Müslüman ülkelerde aramızın iyi olduğu Müslüman ülkelere versek dünyadaki şartlar ne kadar değişir? Düşünebiliyor musunuz? Bu olayın maddi ticari kısmını geçtim. Müslüman ülkeler batıya yanaşacak veyahut da işte Doğu bloğuna yanaşacak da işte bir savaş uçağı sahibi olacaktı. Fakat bir Müslüman ülkenin kendi savaş uçağını yapması ne demek biliyor musunuz? Müslümanlar kendi içerisinde bir ittifak kurabilecek. Sözde bir ittifak olmayacak. Çünkü savaş uçağınız yoksa hiçsiniz. Biliyorsunuz yani. Bundan dolayı savaş uçağı mevzusunu Türkiye hallettikten sonra ilk başta kendi ihtiyaçlarımızı göreceğiz. Daha sonrasında ise bence bambaşka bir dünya düzeni bizi bekliyor olacak. Müslüman ülkelere bağımsız bir şekilde uçak satmadı kimse. Türkiye bile Amerika ile arası iyi olduğu için döneminde bu kadar F-16'yı alabildi. Anladınız mı demek istediğimi? Fakat Müslüman coğrafyalar en bayesinden tutun Suud'una kadar vallahi billahi hepsi gelecek Kaan'ı alacak. Göreceksiniz ki mazlum coğrafyalara da uygun ödeme planıyla ciddi yani gideceğiz. 5-10 tane mesela Kaan'ı Somali uçuracak. Güzelliğe bakar mısınız? Ondan sonra kafasına göre at koştursun. Yani anladınız mı? Ben en çok da mevzunun bu kısımlarına çok seviniyorum diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.